Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sararmış ve artık paslanmaya başlamış bu metal tepsiyi yenileyerek tekrar kullanılabilir hale getiriyorum. Öncelikle tozundan, kirinden iyice arındırdıktan sonra gri renge 2 kat olmak üzere boyadım. Üzerinde çok güzel kabartmalı desenler var. Çöpe atılmasına gönlüm razı olmadı. Boyayıp yenilemeye karar verdim. Bu metal eşyalar bir zamanlar evlerin vazgeçilmeziydi. Belki hala kullanan da vardır. Ama gerçek gümüş olmayanlar bu şekilde sarardı, paslandı, belki de atıldı. Dekoratif olarak kullanmak için boyayıp yenilemek mümkün. Sadece doğru malzemeleri seçmek önemli. Dönüşüm boyaları kullanabilirsiniz. Hangi malzemeleri kullandığımı açıklama kısmına yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Üst kısmını boyadığım gibi alt kısmını da aynı şekilde boyadım ve en az 6 saat beklettim. Şimdi boyanın o çiğ görüntüsünü almak ve biraz daha derinlik katmak için siyah renk wax kullanacağım. Bu tarz eskitme ürünleri zaten biliyorsunuzdur, artık sil sür şeklinde uygulanıyor. Özellikle böyle kabartmalı desenlere daha bir boyut kazandırıyor ve ortaya çıkmasını sağlıyor. Fırçalarımı nasıl temizlediğimle ilgili sorular alıyorum. Daha önce bahsetmiş de olabilirim, hatırlayamadım. Ben işlem sonrası beklemeden fırçalarımı yıkıyorum. Çünkü kuruduğu zaman maalesef geri dönüşü yok. Sonra su dolu bir kabın içerisinde bir gün bekleterek fırçadaki boyanın tamamen akmasını sağlıyorum. Wax'la eskitme işlemim bitti. Tamamen kurudu. Şimdi bu metalik boyalarla desenlerin üzerine efekt vereceğim. Benim elimde altın, bakır, gümüş ve açık mavi metalik boyalarım vardı. Hepsini kullanacağım burada. Minik minik süngerler hazırladım. Bu süngerleri boyanın içerisine batırıp fazlasını peçeteye silip desenlerin üzerinde çok fazla bastırmadan böyle pıt pıt yaparak sürdüm. Renkleri gelişigüzel, karışık şekilde uyguladım. Boyaları sadece kabartmalı desenlerin üzerine uyguladım. Düz olan kısımları olduğu gibi bıraktım. Koyu bir zeminin üzerine metalik boyaların duruşunu seviyorum. Açık renk zemine göre daha göze çarpıcı duruyor. Daha çok belli oluyor. Saplarına ve kenar kısımlarına da aynı uygulamayı yaptıktan sonra verniklemeye geçtim. Ben bu mat duruşları seviyorum. Zaten metalik boya yeterli parlaklığı sağlıyor. O yüzden su bazlı ultra mat vernik kullandım. Dayanıklı olması ve temizlenebilmesi açısından verniği birer gün bekleterek en az 2 kat uygulamak gerekiyor. Tabi 21 gün kuralını da unutmamalıyız. Boyanın ve verniğin tamamen kemikleşme süresi 21 gün. Metal bir obje olduğu için bu süre zarfında özellikle darbelerden korumak gerekiyor. Bugün de kız kardeşimin atmak üzere olduğu paslanmış, eskimiş metal tabağı yenileyerek kullanılabilir hale getirdim. Siz olsaydınız hangi renklere boyardınız? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil işaretine tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.